Merhabalar sevgili dostlar. İnternet aleminde çok sayıda lahmacun tarifi var. Hepsi de şöyle güzel, böyle mükemmel, böyle çıtır, şöyle kıtır, çok iyi olduklarını iddia ediyorlar. Ancak biliyoruz ki bunları yaptığınızda hiç de anlatıldığı gibi olmadığını görüyorsunuz. Biz ise defalarca tecrübe edip sonucu garanti ettikten sonra videolaştırıyoruz. Aslında yapılan hatalardan biri hamurun ve pişirmenin evde yapılması. Usta eli değmeden, taş fırında pişmeden lahmacundan iyi verim almak mümkün değil. Dolayısıyla içini biz hazırlıyoruz ancak hamur ve pişirme işlemini ustalara bırakıyoruz. İçini biz hazırladığımız için maliyette de oldukça düşme oluyor. Hem de pişirme zahmetinden kurtulmuş oluyoruz. Malzeme listesini görüyorsunuz. Burada da ufak bir tüyo vermek istiyorum. Lahmacunun lezzetli olabilmesi için, genelde tüm et yemeklerinin lezzetli olabilmesi için yağ oranı çok önemli. Burada da dana kuzu kıymadaki yağ oranı fazla olduğu için, kuzunun yağının lezzeti de yüksek olduğu için lezzette direkt etkili oluyor. Eğer dana kıyma kullanırsanız, diyelim dana kuzu karışık kıyma bulamadınız, dana kıyma kullanmak istiyorsunuz, yağ oranının %30'dan az olmamasına lütfen dikkat edin. Eğer yağsız bir kıyma ise lezzeti de fazla olmayacaktır. Gerekirse kuyruk yağı ekleme yapabilirsiniz. Evet, burada da bir ara bilgi vermek istiyorum. Biz sebzelerimizi kıyma makinesinden geçirerek lahmacun yapıyoruz. Kıyma makinesinden geçirerek yaptığınızda aslında ufak ufak taneler elde etmiş oluyorsunuz. Blender'la bu işlemi yaptığınızda ise daha hamursu, daha kremaya benzer bir kıvam elde ediyorsunuz. Dolayısıyla aynı lezzeti elde etmek mümkün olmuyor. Eğer evinizde varsa bu ufalama işlemini kıyma makinesiyle yapın. Yoksa satırla veya bıçakla iyice doğramalısınız. Maydanoz hariç tüm sebzeleri makineden geçiriyoruz. Sebzelerimizi karıştırıyoruz. Sırada başrol oyuncusu dana kuzu kıymamız var. Onu da ekleyerek karıştırma işlemine devam ediyoruz. Salçamızı ekliyoruz. Isot, Erzincan kaya tuzumuz, domates sosu, doğradığımız maydanozlar, zeytinyağı. Karıştırmaya devam. Tabii lahmacunlarda domates kullanmayı tercih ederdik. Ancak şu an domatesler lezzetli olmadığı için yazın lezzetli domateslerinden yaptığımız sosları kullandık. Lahmacun harcımız hazır. Mahallemizdeki taş fırına doğru yola çıktık. İşte fırınımız. Ustalarımız harıl harıl çalışıyor. Mahallemizdeki taş fırının hem ustaları çok iyi, hamur kalitesi çok iyi. Biz gerçekten çok memnunuz. Söylenen saatte gittiğimizde lahmacunlarımız pişmiş olduğundan o kısmı çekemedik. Bizim getirdiğimiz harçtan 26 tane lahmacun çıktı. Bu sayı aşağı yukarı değişebiliyor. Sıcak sıcak bir kısmını yedikten sonra kalan kısım soğuyunca buzlukta saklanıp istenildiği zaman ısıtılarak tüketilebilir. Ve işte sonuç.